Dilimsel Düşünce'ye hoş geldiniz. Ümit ile Saklı Gramer serisinin ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konumuz İngilizce'deki önekler ve sonekler. Önek veya sonek ne demek diye hatırlayacak olursak adı üstünde bunlar kelimenin önüne veya sonuna gelerek kelimeyi çekimler ya da o kelimeyi türetip başka bir kelime oluşmasını sağlar. Mesela simit ve simitçi. Simit yenilen bir şeydir ama simitçi yenilen bir şey değildir. Çi ekiyle artık farklı bir anlama gelen bir kelime türemiştir. Aslında simit de artık yenilen bir şey değil, yani 3,5 lira oldu. Veya başka bir örnek verecek olursak hoş, nahoş çiftine bakalım. Hoş ne demek biliyoruz zaten. Nahoş da bunun tam tersi, hoş olmayan anlamına geliyor. Peki bu na öneki ne yapmış? Anlamı tersine çevirmiş, olumsuz yapmış. Türkçe önekli bir dil mi? Hayır değil, fakat değil diye kabul ediliyor. Fakat na diye bir örnek var burada. Bu nereden gelmiş? Bu Farsçadan bize gelmiş. Hatta Farsçadan belli kelimelerle gelmiş. Yani Türkçe'de işlek değil bile diyebiliriz. Biz onu serbest olarak istediğimiz kelimeye getiremiyoruz. Belli kelimeler de var. Türkçe örnekli bir dil değil dedik. Bu genel kabul gören bir görüş, fakat itiraz eden de yok değil. O ayrı bir konu. Ona şu an girmeyeceğiz. Çünkü belli bir süre içinde bu videoyu toparlamamız gerekiyor. Türkçe'de örnek yoksa bu bembeyaz, mosmor, ipince gibi kelimelerdeki bem, mos, ipne diye soracak olursanız bunların örnek olduğunu söyleyen de var. Pekiştirme amaçlı ses tekrarı olduğunu söyleyen de var. Bununla ilgili bir makaleyi bu bölümün kaynakça dosyasına ekliyorum. Linki açıklama kısmında olacak. Eklerden bahsediyoruz dedik. Bu ekler ikiye ayrılır. Ortasında krema vardır. Üst parçaya da çikolata sosu gelir en son. Bunlar afiyet. Ekler ikiye ayrılır dedik. Yapım ekleri, çekim ekleri. İşlev açısından ikiye ayırdık. Köken açısından da ayıracağız az sonra. Çekim ekleri bir kelimeden yeni bir kelime türetmek için değil, bir kelimenin işlevini, cümle içindeki işlevini değiştirmek içindir. Mesela kedi, kediyi, kediden, kediye gibisinden. Tabloya bakınca neyi fark ediyoruz? Kelimenin yalın hali sabit kalırken gelen ekler değişiyor Türkçe'de. Fakat bu her dil için geçerli değil. Çince gibi çekimsiz diller var. İngilizce gibi az çekimli diller var. Latince, Yunanca gibi bükümlü diller var. Kelimenin gövdesinin değiştiği. Çekim eklerini bu videoya dahil etmiyoruz. Çünkü onlar sıkıcıdır. Bir çekimleri yoktur, albenileri yoktur. Zaten onları da alırsak bu video olur 1,5 saat. Onu da ne siz izlersiniz ne de ben izlerim. İngilizce'deki ekleri ikiye ayırmıştık işlev açısından, yapım, çekim diye. Sadece yapımlara bakıyoruz. Köken açısından bir de bakalım kaç ayrılıyormuş, tablomuzda görüyoruz. Köken açısından da halis molis İngilizce olanlar, Latinceden gelenler ve eski Yunanca'dan gelenler olarak ekleri 3'e ayırabiliyoruz köken açısından İngilizce'de. Bu kadar ek dedik, ekler dedik. Bir arkadaş vardı tatlıyla pek arası olmayan. Bu tatlı isim olan ekleri nedense çoğul hali zannediyordu ve tekil olarak ona ek diyordu. Yani ek almaya gittin mi, ek nerede gibisinden. Tatlı isim olan eklerin bugünkü konumuzla bir alakası yok. Çünkü o Fransızcadan gelen ayrı bir kelime, sadece ses benzerliği var ortada. Bu bölümde sadece halis molis İngilizce eklere bakıyoruz. Bu bölümün devamı olacak bölümde ise Latince, eski Yunanca eklere bakıyoruz ve ek türlerini ele alıyoruz. Tabloda görebilirsiniz. Önek, sonek alfabetik olarak toplam 38 tane var. Atladığımız ekler var mı? Tabii ki de var. Çünkü bazı ekler sadece birkaç kelimede veya çok az kullanılan birkaç kelimede karşımıza çıkıyor. Onları listeye almadım. Ama eklerin ayrıca bir listesini yaptım mı derseniz onu da yapmadım. Çünkü o kadar detaya ne gerek var? Chomsky mi olacağız büyünce? Shakespeare mi olacağız? Olan olmuş. Güzel soru. Güzel soru. Ne işe yarar? Tabii ki de birçok işe yarar. Bir kere daha çok kelime bilmemizi sağlar. Kelime bilgimizi artırır. Bir tane kelime, bir tane gövde düşünün. Ona önek, sonek ekleye 10 tane belki 20 tane değişik kelime yapılabilir. Bir tanesi çıktı karşımıza diyelim. Bizim önek, sonekten haberimiz yok. Anlamakta zorluk çekebiliriz. Mesela şu örnek üzerinden bakalım şimdi. Undisclosed. Close kapatmak. Disclose kapatmayı tersine çevirmek, yani açığa çıkartmak. Disclosed açığa çıkartılmış, yani sona ed gelince, ed gelince. Bu bazen particip yapıyor İngilizce'de, bazen başka şeyler yapıyor. Particip yaptığı zaman da geçmiş zaman ve edilgen pasif anlamlı particip yapıyor. Participlere ayrıca bir videoda zaten değineceğiz. Şimdi çok derinine girmiyorum. Undisclosed açığa çıkartılmamış. Ya kardeşim, bu kadar takla atacağına direkt secret'te geç. Secret diye bir kelime var. Secret geç. Taklacı güvercine döndü kelime. Yani bir laf anlatacağınız diye tamam örnek var. Kullanın, eyvallah, sonek var da yani bu ne diyorduk? Bu örnekleri, sonekleri iyi bildiğimiz zaman derdimizi de daha kolay anlatabiliriz. İfade zenginliği, ifade güzelliği artar. Örneklerle, soneklerle kelime sayısı arttığı için bu kelimeler de zihnimizdeki kavramlarla ilişkili olduğu için aslında zihinsel bir gelişime de katkıda bulunabilir. Yani kavram zenginliği ortaya çıkar. Bunun gibi birkaç fayda daha sayabiliriz. Mesela şunu sayabiliriz. Türkçe'de bir şeyin tersini söylemek, bir şeyin haricini söylemek her zaman kolay ve pratik değil. Mesela öğrenci olmayanlar dediğim zaman olmayanlar 4 heceli bir şey kullanmam gerekiyor. İngilizce'de bunu students, non-students diyerek tek heceyle halledebiliyorum. Türkçe'de gayri öğrenci gibi bir şey olabilir ama o da biraz demode geliyor kulağa. Ve önemli bir fark da şu. Bu önekli, olumsuz önekli kelimeler tek bir kelime olarak leksikalize oluyor. Yani dile kullanıma giriyor tek bir kelime olarak. Türkçe'de bu
İki kelimeyle oluyor. Sözlüklere girmiyor bu sebeple. Bu örnekleri, sonekleri kavrayınca bütün kelimelerin anlamını bileceğimizde düşünülmesin. Mesela ben uninvite kelimesiyle karşılaşınca bir şaşırmıştım. Invite davet etmek demek. Uninvite'da başında an var. An eylemin yönünü değiştiriyordu. Mesela dress giyinmek, undress soyunmak. Lock kilitlemek, unlock kilidi açmak. Ben de dedim invite davet etmek. Uninvite birinin bizi davet etmesi. İade-i ziyaret gibi. Ama İngilizlerin kültüründe öyle bir iade-i ziyaret falan yokmuş yani. Uninvite daveti iptal etmek demekmiş. Metalciler, metal grupları bu zıtlık bildiren, olumsuzluk bildiren, ters yönelme bildiren örnekleri seviyorlar. Ters insan oldukları için mi acaba? Neden bilmiyorum. Grup isimlerinde de bu karşımıza çıkıyor. Mesela 4 örneğe bakalım şimdi. Bunların ikincisinde olumsuzluk örneği var. Dördüncüsünde de dışa yönelme, terse yönelme bildiren ex örneği var. Enslaved ile başlayalım birincisiyle. Slave, millet ismi olan Slav kelimesiyle alakalı ve köle anlamında kullanılmış bu. Enslave, köle etmek demek. Sonuna D gelince ise köle edilmiş anlamında bir pasif bir partisip oluyor. İkinci grubumuz unleashed. Burada olumsuzluk örneği olan anı görüyoruz. Leash, tasma veya yular demek. Unleash, tasmadan yulardan salmak anlamında fiil. D yine aynı şekilde, ed yine aynı şekilde sıfat yapıyor. Sıfat demeyelim de partisip yapıyor. Çünkü aynı şey değil ikisi. 3 ve 4'e bakıyoruz. Entombed ve exhumed. Entombed ile başlıyoruz. Tomb, mezar ve kabir demek. Entomb, mezara, kabire koymak. Oradaki eni in olarak da düşünebiliriz. Aynı şey aslında. Entomb da mezara, kabire konmuş. Ve sonuncusuna bakıyoruz. Exhumed. Ex ve hum diye bunu ikiye ayıramıyoruz İngilizce'de. Çünkü hum diye bir kelime yok İngilizce'de. David Hume var ama o da neyin nesi bilmiyorum. O İngilizlerin problemi. Ex humo, bu Latinceye bakmak gerekiyor. Çünkü oradan İngilizceye paket olarak gelmiş bu. Humo bir şeyi gömmek, mezara gömmek. Exhumo mezardan bir şey çıkartmak, gömülü bir şey çıkartmak. Exhumed olarak bunu sıfatlaştırdığımızda da mezardan çıkartılmış gibi bir anlama geliyor. Yani 1 ve 2 birbiriyle zıt anlamlıydı. 3 ve 4 de birbiriyle zıt anlamlı. Yani mezara sokulmuşlar, çıkartılmışlar, esir düşmüşler. Başlarına gelmeyen kalmamış metalcilerin. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Evet, bu da önemli bir soru. İnternette bu kadar video varken yeni bir tanesine ne gerek var? Şu gerek var. Bu videolara, konu anlatımlarına baktığımda birbirlerine benzer bir ek repertuarı üzerinden ilerlediklerini görüyorum. İşte Latince, Yunanca örnekler, hipo, makro, anti, auto gibi birbirine benzer ekleri alıyorlar. Bunların çoğunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Aşinayız bir şekilde çoğuna. Bunlar yani harcı alem ekler ama hiç ele alınmamış ekler de var. Bu videolarda, yani bu bölümde ve bunun devamı olacak bölümde biraz onların üstüne eğilmek istedim. Mesela son ekler. Bu yanlışlıklara bir örnek verelim dersek ne olabilir? İngilizce'de olumsuzluk örnekidir dersek, mesela invisible, tamam doğru, olumsuzluk örneki. Fakat insight veya inside gibi kelimelerde olumsuzlukla alakalı bir durum yok. Demek ki başka bir in daha var. Hatta üçüncü bir in daha var. Yani 3 tane farklı in kullanılıyor İngilizce'de. İkisi Latinceden gelme. Biri içeri yönelme belirtiyor. Biri olumsuzluk belirtiyor. Bir de İngilizce'de ayrı bir in var. Edat olarak da kullandığımız in. O da zaten içeri yönelme bildiriyor. Yani 3 tane farklı in örneki var. Yani bunlar birbirine karışmamalı, çorba olmamalı. Açıklarken de, bunlar anlatılırken de farklı farklı gruplandırılıp işlevine, anlamına, kökenine, bir şeylere göre yani en azından bir tasnif edilip öyle açıklanmalı diye düşünüyorum. Bu bölümü de o sebeple hazırlıyorum. Serinin adı Ümit ile Saklı Gramer ama bu bölümde çok saklı bir şey yok. Yani ekler ne kadar karmaşık, ne kadar saklı, gizli olabilir ki? Aslında gizli saklı bir tarafı var. O da daha önce tam anlatılmamış olduğu için. Yani konunun kendisi basit bir konu. Ben bunu özel derslerimde öğrencilerle de çalışıyorum. Çalışılmasının şart olduğunu düşünüyorum hatta. Geçen gün bir derste mesela 15-20 dakika oldu, başladık, çalışıyoruz. Bir süre sonra öğrenci şey dedi. Ya hocam ben anlamıyorum galiba dedi. Ben de dedim ne anlamıyorsan o. Yani bunda bir kısım anladın da anlamadığın bir kısım var gibi bir durum yok. Yani anlatılan şey neyse o zaten, ne anlamıyorsan o dedim. Öğrenci de ha dedi, bir aydınlanma geldi ve orta yolu bulduk. Listemize nihayet geçiyoruz. 38 taneydi, 39 oldu. Bekledikçe artıyor, euro dolar gibi. Yani 40 olmadan 45 olmadan başlayalım, bitirelim artık. A öneki mi desem, A önekleri mi desem. 4 tane A öneki var İngilizce'de. Ve bunlar sadece Germenci kökenli olanlar. Latinceden, Yunanca'dan gelenleri eklemedik çünkü onlar ayrı listede olacak. İlki arise, await gibi kelimelerde karşımıza çıkan ve dışarı anlamı veren bir önek. İkincisi asleep de karşımıza çıkıyormuş ve belki bir iki kelimede daha. Bu on sleep gibi düşünülebilir. Buradaki onun
deforme olmuş hali. Ses ve imlasının değişmiş hali. Üçüncüsü ever, alike gibi kelimelerde karşımıza çıkan partisip yapan a önekiymiş. Bu da ga'nın değişik, ga önekinin değişik haliymiş. Ve sonuncusu 8. Bu arada neden 1, 2, 3, 4 diye değil de 8 diye gidiyor? Çünkü bunlar İngilizce Wiktionary sayfasındaki numaralandırmaya göre gidiyor. Yani orada 8 olan burada da 8. Burada 4 diye yazsaydım orada 8 gözükecekti tıkladığınız zaman. Bu da bir karmaşaya sebep olacaktı. Yani o linki tıkladığınız zaman Wiktionary'deki maddeye gidiyor, ilgili maddeye. Ve sonuncu A, of edatının varyant hali olarak karşımıza çıkıyor. Deform olmuş hali olarak. A new, a fresh gibi kelimelerde tekrarlama, pekiştirme anlamı katıyormuş. Evet, 2'ye geçtik. All, almost, albeit, already, alone. O, diye gidiyor. İlk harfler örneklerde fark ettiyseniz telaffuzda. Bunun farkı neden olabilir? Bunu size bırakıyorum yorumlar kısmında. Belki yakalayıp açıklamak isteyen olabilir. Üçüncü örneğimiz be. Ama bu be fiil olan, birinci bölümümüzün konusu olan be değil. Bu by edatı aslında. By edatı kelime başına geldiğinde vurgusuz okunduğu zaman by ama vurgulu okunduğu zaman be olarak okunuyormuş. Yani bu aslında bildiğimiz y ile yazılan, by olarak yazılan edat. Be olarak, be olarak nerede karşımıza çıkıyor? Become fiilinde karşımıza çıkıyor. Become biraz kafa karıştıran bir fiildir. Çünkü be diye bir kelime var zaten olmak anlamında. Become da olmak anlamında. Aslında bunu become olarak düşününce biraz daha kafamızda netleşiyor. By etrafında, civarında demek. Become da etrafına, civarına gelmek. Bir şeye varmak, bir şeye ulaşmak, dönüşerek ulaşmak gibi bir anlama geliyor. Mesela Bedri become painter. Bedri become yani ol, dönüş, ressam, Bedri ressam ol gibi bir cümle kurmuş oluyoruz. By olarak y ile nerede karşımıza çıkıyor? Mesela bystander kelimesi. By etrafında, civarında demekti. Stand de durmak demek. Stander durucu veya duran kişi. By ve stander birleştirince ortaya ne çıkıyor? Kepçe veya inşaat izleyen orta yaş üstü amcalar ortaya çıkıyor. 4 ve 5 for edatları. Burada edatlardan bahsediyoruz. Tabi burada şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Şimdi bunlar edat mı, önek mi? Edatın örnek olarak kullanımı olarak düşünelim bunlar. Yani bunlar aslında birer edat ama kelime başında örnek olarak da kullanılabiliyorlar. Ayrı ayrı şeyler değiller. 4 ve 5'in anlamı birbirinden biraz değişik ama bağlantılı. Çünkü for ileri demekti. Mesela forehead ön kafa yani alın veya foreman ön adam yani ustabaşı. Fiil olarak da mesela foretell önden söylemek yani kehanet. Diğer for ile alakası ne? İleri doğru olunca aslında bir şeyden uzaklaşma, ayrılma, azalma da meydana geliyor. Yani onu ima ediyor. Forget, forgive, forbid gibi kelimelerde de bu anlam karşımıza çıkıyor aslında yani 4'te. Az önce bahsettik İngilizce'de 3 tane in vardı örnek olarak. Latinceden gelen, olumsuzluk Latinceden gelen içeri anlamı ve İngilizce'deki içeri anlamındaki örnek. Burada onu görüyoruz. Inside ve inside. Tabi dosyada bütün eklerin açıklaması olacağı için burada hepsine teker teker detaylı değinmiyorum. Biraz hızlı geçiyorum, atlayarak geçiyorum. 7 numara mid. Mid, middle'ın kısaltması değil. Yani orta anlamındaki middle'ın kısaltması değil. Ayrı bir kelime bu. 8 miss. Miss biraz karışık. Çünkü 2 tane farklı ek var diyenler de var. Bir tane ek var diyenler de var. Ama ikisi de birbirine yakın anlam belirtiyor. Kötülük, yanlışlık. Mesela miscall, kötü seslenmek, kötü bir şekilde kötü bir şey söylemek veya mislead, yanlış yönlendirmek. Notları açıklama kısmında değil, kaynakça dosyasında bulabilirsiniz. 11. Ordeal. Ordeal'ın anlamını ben hep unuturum. Şimdi birkaç kez baktım diye biliyorum. Gene unuturum yani. Or diye bir örnek varmış İngilizce'de. Çok önemli değil. Nerede karşımıza çıkıyor? Bir de ort diye bir kelime varmış. Kim duydu hayatında? Yani İngilizler bile duymamış olabilir. 13 an. 2 tane an var İngilizce'de. Biri yani üstteki sıfat ve isim yapıyormuş genelde olumsuz anlamda. Diğeri de sıfat ve isimden, fiil ve isimden fiil yapıyormuş. Ayrıca bazı edatlarda da bulunuyormuş. Mesela until, unto gibi. 14 under. Under altında demek. Kolay bir edat veya örnek. Ama bir de inter gibi yani interle ses olarak da benziyor. Bir şeyin arasında olma anlamı belirtiyormuş. Nerede belirtiyor? Mesela understand kelimesinde ben hep merak ederdim. Kim kimin altında duruyor, kim neyin altında duruyor diye. Bu aslında interstand'miş. Interstand ne alaka? O kafada çok bir şey canlandırmıyor derseniz detaylar kaynakça dosyasında. 16 with. With de basit bir şey gibi duruyor. Birliktelik anlamı bildiriyor ama bir iki tane de ufak anlamı varmış, ek anlamı varmış. Mesela withhold, geri tutmak. Withdraw, geri çekmek. Ve withstand, karşı durmak. Yani ne oldu? Geri ve karşı anlamı da varmış. Tabi edat olarak biz bunu kullandığımızda o anlamlarda kullanmıyoruz. Ama örnek olarak kullanımında böyle bir nüanslar da varmış. Evet, son eklere geldik. Bastard, wizard, coward gibi kelimelerde karşımıza çıkan o ARD bir son ekmiş. Ve bir şeyle ilgili bir kişi anlamı katıyormuş yani. 18 freedom, kingdom gibi kelimelerde karşımıza çıkan, birçok yerde karşımıza çıkan dım son eki.
Okunuşu freedom, kingdom. Durum veya hal bildiren isim yapıyormuş. Krallık, özgürlük. Şimdi 3 tane eke geldik. Kalla ve eke. Bunlar İngilizce'de en çok kullanılan eklerden. Add ile başlayalım hemen. 3 tane farklı add son eki var. Biri past tense yapıyor. Onu biliyoruz zaten. I play, ben oynarım. I played, ben oynadım. İkincisine bakıyoruz. I have pointed at that. Buradaki ikinci e'de fiilden particip yapan yapım ekiymiş. Çekim eki değil. Dikkat edelim. Üçüncü e'de bakıyoruz. O da sıfat yapıyor. İkincisi particip yapıyordu. Bu sıfat. Yani point, uç, sivri uç demek. Pointed da sivri uçlu, köşeli anlamına geliyor. I have a pointed at. Benim sivri uçlu bir şapkam var demek oluyor. N'e geçtik. 5 tane maşallah N varmış. Hemen başladık. Prove kanıtlamak. Proven kanıtlanmış. Give vermek. Given verilmiş. Be olmak. Been olmuş, olunmuş. Literal çevirince böyle oluyor. İkincisi arkaik bir çoğul ekiymiş. Mesela ox. Üzerinize afiyet, öküz demek. Ox'un da öküzler anlamında çoğul bir kelime. Üçüncüsü sıfattan fiil yapar. Short kısa. Shorten kısaltmak. Dördüncüsü materyal bildiren sıfat yaparmış. Gold altın, golden o da altın. Türkçe'de pek bir şey fark etmiyor. Beşincisi de bir küçültme ekiymiş. Chicken, maiden gibi kelimelerde karşımıza çıkıyormuş. 21 yine bu da en çok kullanılan son eklerden biri İngilizce'de ama 5 farklı varmış İngilizce'de. 1, 2, 3, 7, 9 diye gidiyor. Reader, computer yani bir meslek, bir işlev bildiren, bir vasıf bildiren Latince olan computer player gibi kelimelerde. İngilizce de vasıftan ziyade bir yerli olma bildiriyor. Mesela Londoner, Londralı ve prisoner, hapisli demiyoruz tabii ki de. Ne diyoruz? Mahpus diyoruz. 3, children kelimesini yine görüyoruz. Birkaç eski kelimede çoğul ekidir diyor buradaki için. Yani children zaten bir tane almıştı. Bir tane daha almış. Yani çocuklarlar olmuş. Bu İngilizler çocukları çok seviyor herhalde. Dördüncüsü wonder, Twitter, smaller gibi kelimelerde fiil yapıyormuş. Sonuncu de birkaç kelimede mastar eki olarak kullanılıyormuş. İngilizce'de mastar eki var mı diye? Yok. Nerede var? Fransızca'da var. Bu İngilizce'ye geçmiş bazı kelimelerde. İngilizcenin mastar eki normalde nedir? ING'dir ve bazen to ile mastar yapılır. 22'ye geçtik. Full. Geçiyoruz. 23 who'd. Durum bildiren isim yapıyor. 24 iş. Childish, çocukça, çocuksu. 8 8 civarı, 8 gibi. Turkish, Türk gibi, Türkvari bir sıfat yapıyor. Türkçe'de de buna benzer bir şey var. Mesela ne diyorum? Türkçe diyorum. Oradaki C, işte dil isimlerine gelen aslında bir zarf ekidir. Mesela yavaşça konuş, çocukça konuş, Türkçe konuş, Türk gibi, çocuk gibi anlamında bir zarf ekidir. Dil isimleri öyle kuruluyor Türkçe'de. 25 ing, namı diğer ing eki. The meeting, I like the meeting, I deciding. The meeting burada toplantı demek ama I like meeting dediğim zaman artık buluşma anlamında mastar kullanmış oluyorum. Yani bu ing isim de yapıyor, mastar da yapıyor veya I deciding malzeme ismi yapıyormuş. İkinci ing ne yapıyormuş? Walking Dead, Shooting Star gibi kelimelerde particip yapıyormuş. İkisi farklı kökenlerden ve burada ne dikkatimizi çekiyor? Continuous tense ile ilgili bir açıklama falan görmedik. Çünkü bununla ilgili de bir video gelecek. O yüzden görmedik. Aslında yok zaten continuous tense ile alakası. Nasıl alakası yok diyorsunuz. İşte onun videosu gelecek. Biraz bekleyelim de. 26 napkin küçültme ekiymiş. 27 less yokluk bildiren bir son ek. Bir şeyin olmamasını bildiriyor. Fretless perdesiz. Flawless kusursuz. 28 link küçültme ekidir. Bunu nereden biliyoruz? Yüzüklerin Efendisi'ni İngilizce duyduysak, okuduysak orada hobbitler için buçukluk deriz Türkçe'de. İngilizcesinde halfling deniyor. 29 lee. 2 tane farklı lee var. Biri sıfat yapıyor, biri zarf yapıyor. Earthly, dünyavi, heavenly, semavi sıfat bunlar. Bir de zarf yapıyor. Fastly, hızlıca, slowly, yavaşça. 30 most, foremost, almost, utmost süperlatif yapıyormuş. 31 ness isim yapıyormuş. Empty, boş, emptiness, boşluk. 32 root, hatred, kindred gibi kelimelerde durum ismi yapıyormuş. 33 s. Bu S'yi birkaç yerden biliyoruz. Çoğul yapıyor. Tabii bu bir yapım eki değil. Çekim eki ama işte diğerleriyle birlikte bir yerde olsun diye bazı çekim eklerini ekledim bu şekilde. Eats dediğimde bu da bir çekim eki. I eat, ben yerim. He eats, o yer. Üçüncüsü zarf yapım ekiymiş. Always, sometimes, forwards gibi kelimelerdeki S bir zarf yapım eki. Yani burada yapım eki. Diğer ikisi çekim ekiydi. 34 ship bir vasıfta olma bildiren isim yapıyormuş. Ship dersem mesela gemilik. Bunun gemiliği kalmamış. Gemi vasıflığı kalmamış. Olur mu? Bir sormak lazım İngilizlere. Stir, hipster, gangster, lobster gibi kelimelerde
bir fail ekiymiş, yani kişi ekiymiş. 36 son eki. Peltek T. Sayma sayılarını sıralama sayısı yapıyor. Onu biliyoruzdur. 5, 5, fifth, 5. Ve sıfat ve fiillerden de isim yapıyormuş. Grow, büyümek, yetişmek. Growth, büyüme, gelişim. Deep, derin. Depth, derinlik. 37 word, toward, forward gibi kelimelerde karşımıza çıkıyor. Yönle alakalı bir kelime daha çok. 38 son ekimize geldik. Word, sorry ne ya? Wise, clockwise, saat yönünde, saat cinsinden. Money wise, para açısından, para cinsinden gibi. Ve sonuncu ekimiz i. Stick, yapışmak, sticky, yapışkan. Yani fiilden sıfat veya fun, gariplik, komiklik. Funny, garip veya komik, ikisinden biri. Burada da ne oluyor? Sıfattan isimden sıfat yapıyor diyerek listemizi bitiriyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Bir dahaki bölümde de Latince önek sonek, Yunanca önek sonekleri ele alıyoruz ve ek türlerini ele alıyoruz. En sonunda kutlama olarak ekler yiyoruz. Şirketten, dilimsel düşünceden, artık nasıl olacaksa lojistik olarak. Bu bölüm biraz basit ve yüzeysel bir bölümdü. Saklı gramerin mantığına biraz ters ama aradan çıkartmak gerekiyordu. Diğer bölümlerde daha kompleks, daha karmaşık şeylerle görüşmek üzere. Dilimsel düşünceyle kalın.